İzlanda'ya gidiyoruz. İzlanda'ya gidemedik. Sonsuz derya denizinde aktiviteler var. 24 saatlik bir rötar yedik. Geceliği 1000 eurolara. Bayağı güzel bir otele yerleştirdiler bizi. Golden Circle bir gün civarında kuzey ışıklarını görmek için. Selamlar. Selamlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoyu çektiğimize hala inanamıyorum ya. Aşırı Sonunda, heyecanlıyım. evet sonunda hayallerimiz gerçek oldu. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir yere gideceğiz. Başlıklarda da gördüğünüz üzere İzlanda'ya gidiyoruz. evet İzlanda'ya gidiyoruz. Hala gerçekten inanmıyorum. Böyle şaka gibi ama bakalım inşallah her şey çok güzel geçer. Her şey çok yolunda gider de Umarım. çok güzel bir tatil olur. Aranızda pek çok kişi de İzlanda'ya bizim gibi gitmek istiyor ve hayali, bunu biliyorum. Ama planlaması bunun biraz zor geliyor. Yani bana öyle gelmişti açıkçası, ben kendimden bahsedeyim. Planlaması çok zor gelmişti. Orada ne yapacağım, yol nasıl geçecek, oradaki aktiviteler nasıl, pek çok şeyi barındırıyordu ve bunlar birazcık beni korkutmuştu. Ama siz çok şanslısınız. Sizi hiç korkutmasına gerek yok çünkü biz sizin yerinize planladık. Her şeyi planladık adım adım da böldük. Şimdi bu videoda neler olacak? Çok hızlı bir şekilde 4 aşamaya böldük. Birincisi hazırlık yapma, plan, gezilecek, görülecek yerler en önemli kısımlardan biri. İkincisi evleri tutmak, araç kiralamak, oradaki aktiviteler. Üçüncüsü valiz hazırlığı, orada neler giyeceksiniz, nasıl gitmelisiniz, gitmeden önce yapmanız gereken hazırlıklar. Dördüncüsü ve bonus olarak da İzlanda'da işinize yarayacak uygulamalar ve orada işinizi çok daha kolaylaştıracak sitelerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk kısım gezilecek, görülecek yerler, neler yapabilirsiniz. Şimdi İzlanda'nın çok meşhur 2 tane rotası var zaten. Birincisi Golden Circle, ikincisi Ring Road. Bizim yapacağımız ise bu ikisinin karışımı 8 günlük bir tatil olacak. Yarım ay. Çok daha detayları için biz gelecek videolarımızı takipte kalın mutlaka. Golden Circle bir gün civarında falan sürüyor. Ring Circle 7 gün yapan da var, 14 gün yapan da var. Tamamen size kalmış. Ama buraların üzerindeki tüm aktivite notlarını bulmak için Google'ın Trips kısmı var. Buradan en çok yorum alan, en çok ziyaret edilen, görebileceğiniz, gezebileceğiniz her yeri işaretleyebilirsiniz. Buradan favorilere attığınızda direkt haritanızda göreceksiniz ve ona göre çok daha kolay bir plan yapabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi bizim YouTube videolarımız zaten çok güzel içerikler olacak. Oradan örnekleri alabilirsiniz ama diğer YouTube videolarına bakabilirsiniz, bloglar okuyabilirsiniz vesaire vesaire. Ama dediğim gibi en kolay yöntemi bu iki ana rota ve Google'ın sitesi. İkinci aşama araç kiralama, ev kiralama ve aktiviteleri satın alma. Şimdi aracı biz Avrupa'da pek çok bayiliği olan firmalar var ama biz yerel bir firmayı tercih ettik. Çünkü benim araştırmalarıma göre yerel firmalar bölgeyi daha iyi tanıdığı için sizin başınıza bir şey geldiğinde size daha hızlı ulaşabiliyor ya da daha hızlı yardımcı olabiliyormuş. Biz de bu yerel araç firmalarından Lavacar'ı tercih ettik. Ama pek çok böyle firmada vardı. Ben aşağıya birkaç tanesini koyarım sizin için. Yani yerel firmaları tercih etmenizi tavsiye ederiz. Eğer bir indiriminiz, ekstra bir olayınız vesaire yoksa ne bileyim Europcar'da, Hands'te, Swix'te, Avis'te vesaire onları da kullanabilirsiniz ama onlar çok daha international ve ulaşım konusunda daha sıkıntı olabilir. Mesela ilk örneği Lavacar'dan arabayı aldığımız anda ertesi gün özel olarak birisi sizinle ben ilgileneceğim diye mail attı. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz dedi. İşte orada yapabileceğimiz aktiviteleri, şeyleri vesaire böyle upuzun bir mail atmışlar. Gayet sıcak bir şekilde iletişime geçtik. Ayrıca fiyatlar da bir tık daha uygun tabii haliyle. Başka bir firma buldunuz mesela. Bunun güvenilirliğini kontrol etmeniz için de bir site var. Trustpilot. Araç kiralama firmalarına gelen yorumları görebilirsiniz. Lavacar en çok yorum alanlardan biriydi. Biz memnun kaldık mı, kalmadık mı, yolculuğumuz nasıl geçti? Onlar dediğim gibi bir sonraki videolarda olacak. Evet, biz genellikle gezilerimizde zaten size evleri gösteriyoruz. Ya Airbnb oluyor ya da Booking oluyor. Booking'in şöyle bir avantajı var. Kademeleri var. Siz ne kadar çok Booking kullanırsanız kademeniz o kadar yükseliyor ve kademeniz yükseldikçe size ekstra indirimler, ekstra avantajlar sunmaya başlıyor. Mesela biz Genius 300 ve bu yüzden ekstra bazı odalarda ekstra indirimlerimiz oluyor. %20'ye varan. Kahvaltının ücretsiz olduğu odalar var vesaire. Onun haricinde evleri kiralarken dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden biri check-in saatleri. Bazı evlerin check-in saatleri sınırlı. Mesela diyor ki saat 2'den sonra giriş yapabilirsiniz ama saat 10'a kadar. Öyle olduğunda eğer ondan sonra gelirseniz ya ev sahibini bulamayabiliyorsunuz ya da ekstra ücretler ödemeniz gerekebiliyor. Self check-in'lerde check-in saat sınırı olmuyor.
O yüzden self check-in evleri tercih edebilirsiniz. Hem de çok kolay oluyor. Size bir kod veriyorlar. Kapının yan tarafında bir kod oluyor. Giriyorsunuz ve anahtarınızı alıyorsunuz. İşiniz bitince Kimseyle de muhatap oraya... olmuyorsunuz. Evet, işiniz bitince de anahtarı bırakıp çıkıyorsunuz. İzlanda deyince herkesin aklına gelen havalı evler var. İglo evler. Biliyorum. Bize de çok havalı ve şaşalı geliyordu ama onların fiyatları gerçekten can Biraz yakıcı. tuzlu. Geceliği 1000 eurolara, 500, 600, 700. Yani çok geniş bantta ve çok pahalılar. O yüzden tabii ki de onlarda kalamayacağız. Belki yarın öbür gün çok popüler olursak Ya da birileri çok hediye eder. Aa, güzel olur. İsterseniz hemen mail adresimiz aşağıda. Şimdi aktiviteleri nasıl bulabilirsiniz? İzlanda'da sonsuz derya denizinde aktiviteler var. Bunlar yanardağlar, işte ice cave'lere girmek, buzullar üstünde yürümek, değişik penguene benzeyen kuşları keşfetmek, tektonik levhanın olduğu yerde dalışlar yapmak. Yani aklıma şu anda bunlar geldi. Bir sürü aktivite var ve bu aktivitelerin hangisini yapmak istediğinizi ya da bu aktivitelerin nasıl olduğunu Get Your Guide diye bir tane site var. Oradan bakabilirsiniz. Ortalama bir fiyatları görürsünüz, işte firmaları görürsünüz. Ama benim tavsiyem oradaki firmalara bakın ve o firmaların kendi sitesinden satın alın. Çünkü bazen o firmalar lokal firmalar oluyor ve belli günlerde ya da belli zamanlarda indirimler yapabiliyorlar. Belki bunları yakalayabilirsiniz. Ve kesinlikle son dakikaları, son günlere bırakmayın. Yaklaşık bir ay öncesinden biz aldık ve Evet. sadece böyle son bir iki spotu falan aldık. Yani böyle son dakikalara bıraktığınızda bir de bizim gittiğimiz biraz daha off season daha az talep oluyor normale göre. Ona rağmen yer kalmıyor. Mutlaka öncesinden yerinizi ayırtın. Kesinlikle. Şimdi İzlanda'ya ne götürmelisiniz? İzlanda'da bizim gittiğimiz ay şu anda Ekim'in sonunda gidiyoruz biz ve hava durumuna baktığımda 6-7 dereceleri gösteriyor ama çok fazla rüzgar olduğu için çok soğuk oluyor. Yani baktığım kadarıyla ve yağmur da gösteriyor. Yani bütün hava olaylarını yaşayacağız. O yüzden yanımıza yağmurluğumuzu aldık. Ve orada önemli olan tek şey kat kat giyinmek. Çünkü bir dışarı çıkıyorsunuz, arabaya biniyorsunuz vesaire, hasta olmamak için kat kat giyinmeniz gerekiyor. Kesinlikle yanınıza termal içliklerinizi alın, termal çoraplarınızı alın. Bu çok önemli. Ve kesinlikle yanınıza yiyecek alın arkadaşlar. Orası bir tık pahalı. O yüzden biz kendimize şöyle atıştırmalıklar birazcık valizimize attık. Ve ben birazcık poğaça falan yaptım. Onlardan da götüreceğim. En azından birkaç gün bizi idare etsin. Bir de valizlerin kaybolması çok sık yaşanan bir şey olduğu için bir çift kıyafetimizi el valizimize koyduk. Bunu yapmanızı pek çok kişi öneriyor. Özellikle güneş gözünü sakın unutmayın çünkü orada karlıysa ya da buzluysa güneş çok yansıttığı için çok rahatsız edebiliyor. Bunu kesinlikle alın ve Ben hava çok... yanmıştım hatırlıyorsan. Doğru. Kendime güneş kremleri sürmüştüm. Ben de öyle güneş kremsiz şapka yarım Güneş yüzümde gözlüğü yürümüştüm. dedim ama Olsun, senin krem de- yaran var. Krem de önemli. Yani. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Güneş kreminizi sakın ve sakın unutmayın. Yaz kış güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Serhat bunu çok iyi bir şekilde deneyimledi. Ve orası çok rüzgarlı ve soğuk olduğu için kesinlikle nemlendirici bir krem yanınıza almanızı öneriyor. Erkekler kullanmam ben demeyin. Kullanmanız gerekiyor. Çatır çatır oluyormuş her Ben yeriniz. kullanırım. Tebrik ederim aşkım. En son olarak da ilaçlarınız. İlaçlarınız, kullandığınız ilaçlarınız varsa bunları sakın unutmayın ve ağrı kesicinizi, mide koruyucunuzu, işte orada grip olmanıza karşı olan şeyleri alın. İzlanda şakaya gelmez. Bizim bir arkadaşımız bunu söyledi ve asla Selam. unutmuyoruz. Selamlar olsun. Şimdi hangi uygulamaları kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Şimdi app'ler konusu çok önemli. Çünkü yolculuğunuz boyunca bir gözünüzün bu uygulamalarda olması lazım. Mesela araç kiraladıysanız safetravel.is diye site var. Mesela direkt bu İzlanda devletinin yönettiği bir site ve hangi yolların açık olduğunu, hangi yolların kapalı olduğunu, hangi yolların tehlikeli olduğunu size söylüyorlar. Bu yolları günlük yola çıkmadan önce kontrol etmeniz lazım ki yolda beklenmedik gecikmeler ya da bir aksilik yaşamayın. İkinci en önemlisi ise vendor.is. Bu da yine devletin bilgilerini sağladığı bir site. Buradan İzlanda'nın hava durumuna bakabiliyorsunuz. Bunun haricinde bu sitede aynı zamanda kuzey ışıklarını da görebileceğiniz bir kısım var. Şu an görmüş olduğunuz haritada beyaz noktalar açık, temiz gökyüzü demek. Yeşil, turuncu veya diğer renkler
kapalı gökyüzü demek. Yani bulutlu gökyüzü demek. Aurora'yı görmek için, yani kuzey ışıklarını görmek için birkaç bileşenin aynı anda olması gerekiyor. Herhangi birinin tek başına olması yeterli. Gökyüzünün açık olması ve aurora aktivitesinin yüksek olması gerekiyor. Aurora aktivitesi için de yine bu bulut haritasının sağ tarafında, sağ üst tarafta görmüş olduğunuz aurora aktivite skalası var. 1'den 9'a kadar. 1, 2, 3 genelde low oluyor. 3 olduğunda birazcık görme şansınız başlıyor. 3'ten sonrasında görme şansınız daha yüksek. Tabii temiz bir gökyüzü varsa. Bu iki haritayı kullanarak o gece aurora görüp göremeyeceğinizi bilebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdan saatleri ilerleterek farklı saatlerdeki bulut durumuna da göz atabilirsiniz. Ama bunlar bana çok fazla gelir, ben bunları okuyamam derseniz de Hello Aurora diye bir uygulama var. Direkt bu uygulamaya girip o anda bulunduğunuz yerde bir kuzey ışığı aktivitesi olup olmadığını da anında görebilirsiniz. Evet, bu videoyu günün sonunda böyle açacağımı düşünmüyordum. Evet, şu an çok keyifli bir şekilde işte İzlanda'ya geldik diye bir heyecanla açmak isterdim. Ama evet, bu videoyu keyifsiz bir şekilde açıyoruz. Çünkü İzlanda'ya gidemedik. Uçuşumuz bugün için iptal oldu. Yarın akşama ertelendi daha doğrusu. 24 saatlik bir rötar yedik ya. Zürih'te mahsur kaldık. Ya Allah böyle mahsuriyet Aynen vermesin ya. ya. Bir de Zürih'i önceki videolarımızda o kadar sevmiyoruz dedik. Allah döndü dolaştırdı, alın dedi size bir şans daha, tekrar bir bakın dedi. Bir bakalım, belki güzeldir. Bugün yaklaşık 4 saat mi 5 saat mi ne havaalanında 5 saat. bekledik. Tam uçuşumuzun kapısı saat 8 çeyrekte açıklandı. 8.25 gibi de yarına ertelendiği mesajı geldi. İnternet sitelerine baktığımızda zaten her yerde sarı alarm verilmiş. Rüzgar saatte 35-40 kilometrenin üstündeymiş. O yüzden çok tehlikeli diye uçuşların neredeyse hepsi iptal edilmiş ve yarın akşama ertelendi. Yarın akşam saat 9'da tekrar uçuşumuz var. Tekrar Umarım. deneyecekler. Ama yarın için de yine sarı alarm var. O yüzden bir umutsuzluk var içimizde. Umarım başarabiliriz. Evet, umarım yarın da ertelenmez. Planımız tabii bir gün aksadı. Ama yani bu da tecrübe. Neler öğrendik onları size aktaralım. Eğer sizin başınıza gelirse bunlar, nasıl haklarınız var, neler yapabilirsiniz onları söyleyelim. Şimdi mesajlar gelmeye başladıktan sonra bize uçuşunuz iptal oldu diye biz hemen seyahatle birbirimize baktık ve run dedik. Koşturarak burada bilgi alabileceğiniz ne deniyor? Transfer böyle? masaları. Transfer masaları var. Transfer masalarına gittik. Orada hemen zaten bize bir kağıt verdiler. O kağıtta şey yazıyor, işte 3 yıldızlı oteli karşıladıklarını söylüyorlar. Otelde akşam yemeğimiz ve sabah kahvaltımızı karşılayacaklarını söylediler ve 2 tane de yemek kuponu verdiler. Bu 2 yemek kuponu da ertesi gün öğlen havalimanında kullanabilmemiz için. Onun dışında başka bir şey vermiyorlar. Allah'tan otel havalimanına çok yakın. Yani 5 dakika bir yürüme mesafesindeydi ve bayağı güzel bir otele yerleştirdiler bizi. Şükürler olsun ki şanslıyız diyemiyorum nedense ya. İçim Evet. çok buruk yani şu anda, enerjim düşük ama Üzüldük yani ya. en azından havalimanında uyumuyoruz. Bu güzel bir şey. Evet. Umarım yarın uçabiliriz. Bu arada tabii uçak, bir sürü insan oluyor uçakta ve herkes aynı otele sığmayabiliyor. Eğer otelde yer kalmadığı durumlarda 3 yıldızdan daha iyi otellere yerleştirip ekstra farkı yine onlar ödüyorlar. Ve bu aldığınız hava yolundan bağımsız Avrupa Birliği regülasyonları gereği bunların hepsi size sağlanıyor zaten. O yüzden hangi firmayla uçtuğunuzun bir önemi yok. Tabii size böyle bir kağıt veriyorlar. İçinde detaylar var, işte 1500 kilometreden uzunsa şu kadar, kısaysa şu kadar falan filan. Onlar teferruat. Ama günün sonunda otel, yemek ve tüm transportation masraflarınızı karşılamak zorundalar. Ama sanırım artık biz biraz tecrübelendik geze geze. O yüzden bu İzlanda'da hava koşullarından dolayı bir ton olay olabileceği için biz ekstradan bir gün bırakmıştık kendimize. Bir şeyler kötü giderse Şükürler olsun ki. son gününde telafi edebilelim diye rahat bir gün bırakmıştık.
Şu an en azından bir kaybımız yok gibi. Son gün, o boşluk bıraktığımız son günde bugün yarın telafi edebiliriz. Ve bir de diğer önemli şey, bu daha önce başıma geldiği için tecrübeli olduğumdan dolayı biliyordum. Uçuşları gidiş dönüş almak ve birlikte almak çok önemli. Mesela biz şu an gidişi farklı, dönüşü farklı alsaydık ya da aynı hava yolundan alsak bile farklı zamanlarda biletlerimizi almış olsaydık, bu biletimiz iptal olduğu için dönüş biletini iptal edemeyecektik. Ya da başka bir firmadan almış olsaydık bu biletimiz iptal olduğunda dönüş biletimiz hala geçerli olacaktı. Ama ikisini de tek seferde ve aynı yerden aynı anda aldığımız için şu an bu uçağımız değil, Allah korusun, ama iptal oldu, hiç uçamadık diyelim. Dönüş biletimiz de otomatik olarak iptal olacak ve parasını geri alacağız. O yüzden biletleme yaparken bağlantılı uçuşlarda aynı yerden aynı anda tek seferde almaya özellikle dikkat edin. Takipte kalmaya devam edin. Yarın uçabildik mi uçamadık mı bu videonun devamında zaten görürsünüz. Umarım uçabiliriz. Enerji yollayın diyeceğim ama bu videoyu çok sonra izleyeceksiniz. Siz dua edin. Yine de bir dua edin. Evet. Bir duanızı alırız hadi. Evet. Yarın görüşürüz. Artık yarın görüşürüz. Sonunda başardık. İzlanda'ya geldik. Hayal gibi ya. Başaramayacağız gibi. Yani yaşadığımız badireleri gördünüz zaten. Hatta ilk günümüzü de bitirdik. Bugün Golden Circle'ı tamamladık. Ve hayatımızda görmediğimiz ve asla daha önce deneyimlemediğimiz şeyler deneyimledik bugün. İnanılmaz bir gündü. Benim hala aklım almıyor. Şu hayal gibi geliyor bugün yaşadıklarımız. Doğa olaylarından en ilginç, Ama en onlar şaşırtıcı yerlere kadar. Haftaya Evet, video. evet. Ama bu video zaten şu ana kadar yeterince uzun oldu. Size İzlanda'ya ulaştığımızı söylemek için şu an bu videoyu çekiyoruz. Bugün çekemedik çünkü gerçekten gece 2.30-3 gibi falan geldik. Uçağımız hem yine rötar yaptı hem de aracı kiralayacağımız yerde kendimiz sorun yaşadık. Evet, anahtarı alacaktık ve kilitte bir sorun yaşadık. Taksiyle gittik falan, böyle yine olaylar ama oldu. asla moralimizi bozmuyoruz. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Çok güzel her şey. İlk günün sonunda bir sürü şey ters gitti. Ama bugün yaşadıklarımızı düşündüğümde hepsine değdi. Yani hepsini unuttum. Şu an hiçbir aklımda yok. Modumuz inanılmaz yüksek, inanılmaz güzel yerler geziyoruz ve gezmeye devam edeceğiz. Serimizi takip etmeye devam edin. Haftaya inanılmaz bir video geliyor. Çok güzel. İnanılmaz güzel bir video Biz geliyor. çektik diye demiyorum ama Evet. Gerçekten bir koyar. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videoda bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. evet, süper. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.